20 ve 21. dönem milletvekili Sayın Kemal Albayrak, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Kemal Bey, CHP'nin başına mutlak butlanla Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinin üzerinden 2 hafta geçti. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun yakın yol arkadaşı Bülent Kuşoğlu'nun devlet haklı açıklaması gündem oldu ve akabinde Devlet Bahçeli'nin dünkü CHP kirlerinden arınmalı söylemi ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin arınması söylemi. Bu gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP gerçekten arınmalı mı? Türkiye'nin ihtiyacı bu mu? Şimdi tabii burada herkes arınma bir moda oldu da arınmanın içerisinde hukuk olmayınca hukuk, yasalar, kamu kurumlarındaki liyakat esası, devlet nizamı bunlar hepsi olmayınca şimdi onlar arınmayı sadece e, karşı taraftaki insanların bir takım yolsuzlukları üzerinden değerlendiriliyor. Oysa ki tabii en kirli yalanlar bazen en mukaddes sözlerin gölgesinde büyür. Yani kirliye önce aynaya bakmaları lazım tabii. Elbette ki siyaset yapan kişilerin, yöneticilerin, ahlaklı ve namuslu insanların statüsü ne olursa olsun bir defa temizlik üzerinde temiz olmaları lazım. Kirliklere karşı olmaları lazım. Maalesef Türkiye'de tabii bu işler kademe kademe geldikleri için bir defa her şeyden önce meşruiyetin arınması lazım. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri de burada görevlisi meşruiyeti biz veriyor. Demek ki halk egemenliği olmayan bir toplumda asıl arınması gereken milletin egemenliğinin getirilmesidir. Yani küresel güçlerin verdiği egemenlikten arınması lazım Türkiye. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Batı'nın ve sömürü devletlerinin pençesinden, Doğu'nun da penceresinden kurtulmak için böyle bir yönetim anlayışı getirildi. Ama bugün geldiğimiz noktada tamamen bağımlı bir yapıya büründüler ve bunları Entrika Sarayı'nda da oyun bitmiyor. Şimdi bunu herkes biliyor. 2023'te bir kongre yapan CHP maalesef şu anda Butlan konusuyla geçiyor. Yüksek Seçim Kurulu o zamanki hadiseye onay vermiş. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da ikinci kez seçime girdiklerinde baktılar ki bu plan tutmuyor siyasi olarak. O zaman Tayyip Bey'in konuları var. İşte bunlar parasal ilişkilerdir, şudur budur, bütçede dile getirdi, yandaş basın getirdi. Yani 2023'teki bir hadise bugüne kadar geldi. Bunun siyasi bir amaç taşıdığını bilmeyen yok. Hukuki olsa böyle olmaz. Niye hukuki değil? Ya bu zamana kadar seçim kurulunun verdiği kararlar geçerlidir. En son karar Yüksek Seçim Kurulu'dur. Maalesef şimdi bir yerel mahkemeye taşındı. Bunu da arkasındaki plana bakmak lazım. Şimdi biz bunun görünenine bakıyoruz. Görünen, asıl görünmeyen dışarıdaki sömürü devletlerinin bu iktidarı tutmak için olanca desteği vermeleri bu görünmeyen hadisedir. İnsanlar ilgilendiriyor. Bir de o kadar ekonomik, iktisadi bir çöküş var ki bu çöküş içerisinde güvensizlik had safhaya geldi. Yani iş kavgalar, efendim dışa karşı sorumluluk yok, millet egemenliği yok edildi, cumhuriyet değerleri yok ediliyor. Bunlar filan bir tarafa bırakıldı. Bunlar bir tarafa bırakıldığı için sömürü devletlerine hizmette kusur yok bunlar için. Tabii bunları yaptıklarından dolayı devlet imkanları, bir yargı sopası gücün eline geçti. Tabii adaletin olmadığı bir yerde de mümkün değil bu işler düzenli olmaz. Şimdi işin acı tarafı da Türkiye bu işlere karşı çıkanlar hukuk üzerinden cevaplamaya çalışıyor. Hukuk üzerinden. Yani iktidarın yaptığı hukusları bunlar da hukuk üzerinden aklamaya çalışıyor. Ya hukuk yok ki neyi konuşacaksınız? Bu işin yolu meşru isyan ahlakıdır. Milletin hakkını, hukukunu yiyenlere karşı toplumun sağ, sol, Alevi, namus adresinde milletin bu devlet hukuk kurallarıyla yönetimini sağlayacak bir dirence ihtiyaç vardır. Bu direnç kavga değildir. Bu direnç meşru yollarla
80 milyonun hakkının araması direncidir. Maalesef iş kavgalar, işte kutuplaşmalar, bugün arınma konusu geçiyor. Ya bir moda oldu. Önce aynaya kendiniz bakmamız lazım, aynaya. Belediye başkanlarını niye istifa ettirdiniz? Soran var mı? Denetim var mı? Ekonomik manada e, öyle imtiyazlı sınıflara imkan tanınıyor ki devlet imkanlarıyla onlar artık bekçi haline geldi. Yani onların koruyucusu haline geldi. Devlette bir kural vardır. Kural vardır, adalet vardır, hukuk, sivil toplum örgütleri. Böyle bir olay yok ki. Türkiye'de bunları dile getirebilen hadiseleri 15 Temmuz'dan sonra yeni bir yönetime geçirdiler. Bu yönetim tek adam rejimiyle birlikte her şeyi belli bir gruba bağladılar. Şimdi de bunların karşısında tabii Atatürk'ün kurduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Baktılar ki bunları halka şirin gözükmek için, yani hukuk işliyormuş gibi göstermek için kademe kademe onlar da yok ediyorlar. Burada tabii muhalefetin de büyük hataları vardı. Çünkü görmediler. Ben anlamıyorum bazı insanlara da, yani gördüklerine inanmayan görmediklerine nasıl inanıyor? O da ayrı bir konudur. Şimdi liyakat kavramı yok edildi. Hakimler aldatıldı keyfi idareyle. Pek çok hakimler. Bürokrasideki en değerli insanlar yok edildi. Demek ki bunlar kademe kademe 17-25 Aralık'tan başladı. 17-25 Aralık'ın o kadar bariz ayakkabı kutuları ortaya çıktığı halde bunu bir darbe diyerek yutturdular ve bugünkü geldiğimiz noktada da hukukun kimler tarafından nasıl kullanıldığı, bağımlı hale nasıl getirildiği ortada. Şimdi her adalet kapılarında devletin temeli adalettir yazar ama mülk adaletin temel oldu. Yani daha geçen haftaydı herhalde bir Adana'da HSK'nın 3 ay süreyle görevden aldığı hakimin rüşvet. Doğrudur, yanlar bunları inceleyen yok ki ve 3 ay süreyle. Ya Türkiye'de suç işleyen herkes bu işin ortağı olduğundan dolayı liyakatli insanlar, kurumlar yıpratıldığı için bu işleri ne yapıyorlar? Bir sopayla. Bunların görünmeyen tarafı da bağımlılık yatıyor. Şimdi bunun hedefi şu. Cumhuriyet Halk Partisi gibi partiyi iki yollar. Ya bir kapatmak cihetine gidecekler veya ayrıştırarak kendi kafalarında kendilerine göre bir anayasa ortaya koymaya çalışıyorlar ama ben böyle bir şeyin geçeceği ümidinde değilim. İşte Butlan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdiler. Öyle zannediyorum ki bunlar sayısal olarak, yani aslında yapabilirler, ellerinde her türlü imkan var da işte kamuoyuna, dış dünyaya işte biz hukuk çerçevesinde bu işleri yapıyoruz diyebilmeleri için, meşruiyeti olumlu hale getirebilmeleri için bir takım düzenbazlıkları var. Ençike Sarayı'nda oyun bitmiyor. Evet. Ne yapacaklar? İşte 50+1'i belki 40'a çekmeye çalışacaklar. Bunun üzerinde işte Kıbrıs'ta olup bitenler var. Hiç hükümet, bugünkü idare bunlara hiç duyarı yok ki. Önemli değil ki. Kıbrıs'taki hadiseler batsın etsin hiç önemli değil. İşte bir Abdullah Öcalan hadisesi var. Amerika dahil bir terör örgütü başkanı olarak her tarafta, bütün Avrupa dahil derken bugün enteresandır. Amerika Senatosu'nda bile Abdullah Öcalan'ı artık bu terör şeyinden çıkartın, kurtulun diyerek böyle bir yola giriyorlar. Yani bunların kendi akılları değil. Bakın, sömürü güçleri bunları maalesef ne derse onu yaptırmak zorunda kalıyorlar. Çünkü iktidarı da meşruiyeti onlardan alıyorlar. Milletin meşruiyeti yok. Bakın, Frans Fanon diye biri var. Enteresandır. Yeryüzünün lanetleri diye bir kitabı var. Çok ilginçtir. Afrika'da, evet, Cezayirli bir ama ilginçtir bir kitabı var. Ya dünyayı iki kutuba ayırmış. Sömürenler, sömürülenler. Sömürülenler akılsız olursa, orada demokrasi olmazsa, orada hukuk olmazsa, orada imtiyazlı sınıfın yasalar bekçisi haline gelirse, fakirlik de olur, insan kayırmacılığı da olur, devleti dış dünyaya karşı koruyamazsın. Aynı o düzeni maalesef yaşıyoruz. Bir Sümer atasözü vardır. Bu vatanı, ülkeyi namuslu ve ahlaklı insanlar kurar, ahlaksız insanlar da yok etme gayretinde bulunurlar. Bu Sümer atasözü. Yıllar önce bunu söylemişler. Şimdi Evet. Türkiye'de maalesef oturup düşünenlerin, aydınların, efendim siyasi partideki
namuslu insanların, hatta bu iktidarıyla muhalefetiyle. Bunun üzerinde düşünmeler lazım. Bu ülke kadar değerli bir ülke yok. Bakın burada dış istihbaratlar cirit atıyor. Efendim emeli olanlar Bir soru her sormak istiyorum alana da. girdi. Kırmızı bültenle arananlar, Suriye konusu, bak Irak ve Suriye'deki hadiselerde Büyük Orta Doğu Projesi'nin parçası izlediler. Biz yetkili izlediler, gördüler ne hale. Şimdi de ilginçtir, şu dillendiriliyor. Ya Amerika'nın burada elçisi diyor ki Türkiye büyüsün. Nasıl büyüyecekmiş? İşte dış ülkelerdeki Kürtleri falan da bir araya getirerek böyle bir tasavvur ediyorlar. Ve Öcalan'ı da bunun için benimsiyorlar. Peki bunu geçmişte Süleyman Demirel'e Kısıncır vasıtasıyla İhsan Sabri Çağlayan döneminde de söylediklerinde sizi büyütelim deyince karşıdaki cevap büyüterek mi küçülteceksiniz? Yani dış emelleri, kötü niyetlere alet olanlar içeride ekonomik sıkıntılar olduğu müddetçe boyunları eğridir. Çünkü kirlilerin dik durma şansı yoktur. Kirlilerin. Nasıl bu kirlilik? İşte iktidarıyla, muhalefetiyle görüyoruz. Belediye başkanlarındaki rezaletleri, hukuksuzlukları. Şimdi enteresandır. Bu işleri arınma dile getiriyor. Arınma nedir biliyor musun arınma? Bu milletin, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu idarecilerden, bugünkü yönetimden arınması lazım. Asıl arınma bu. Kişisel arınmalar falan ayrı konudur. Herkes birbirine benzeyeni buluyor. Ziya Paşa'nın sözüdür. Bundan dolayı bunların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden böyle bir keyfi idarenin arınması lazım. Çünkü çok zulüm ettiler. Hukuksuzluk her yerde. Fakat şöyle de bir söz vardır. Rahmetli Uğur Mumcu'nun şeyidir. Türkiye çok zamandır ABD planı dışında bir C planı olmamıştır der. Yani diyor ki adam, görüşe bak şimdi. Geçmişte e, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in, İngilizlerin işine geldi mi Rusya'nın planını uygulayan bir Türkiye maalesef. Kendilerine ait bir C planı yok. Rahmetli Atatürk onun için Cumhuriyeti kurarken böyle bir konuyu gündeme getiriyor. İşte Batı'nın pençesinden kurtulacağız. Doğu'nun da pençesinden aydınlık hareketi olacak. Ama maalesef eğitimden tut da bütün kurumları bağımlı hale getirdiler. Din bile şu anda devletin sırtında yük oldu. Devlet de dinin sırtında yük oldu. Böyle bir din anlayışı olabilir mi? Örgütlenmelere bakın. Kurumlar raydan çıktı. Rahmetli Demirel'e diyorlardı ki derin devletinde devletin raydan çıkmış hali. Şimdi Bülent Kuşoğlu'nun şunu bunun dediği devlet aklı. Ne devlet aklı? Böyle bir devlet aklı mı olur? Devletin aklı hukuktur. Devletin aklı adalettir. Devletin aklı saydamlıktır. Devlet az yönetir, çok denetler. Adalettir. Bakın insanlık tarihinde her ayrılıklar olsa inançlarda, fikirlerde, efendim yönetimlerde tek ortak nokta nedir biliyor musun? Adalettir. Var mı böyle bir adalet? Toplumsal mutabakattır. Adalet taraf tutmaz. Adalet güçlünün yanında değildir. Haklının yanındadır. Bunu yok ettiler. Bunu yok edince kademe kademe geldi. Şimdi de başına gelen ateş kendisini yaktığı an uyanmaya başlıyor. Ötekini yakarken seyrettiler. Şucu bucu diyerek o insanları yok ettiler. Ya gazete okuyanları bu memlekette terörist ilan ettiler. 3 milyon üzerinde. Okula gidenleri. Ya okulu sen açtırmışsın, sen izin vermişsin. Onlar terörist. Bugünkü yönetime, bugünkü küresel güçlerin onayına izin verenler de makamlara geldi. Bir bakın bakanları Allah'ın aşkına hepsi iltisaklı bunların tabiriyle. Şimdi işin garip tarafı da bugünkü muhalefet bunlara karşı bir itiraf hadisesinden medet umuyor. İktidar muhalefetin itiraflarından. İleride göreceğiz. Bak kendilerinin yaptıklarını bunlar çekecekler. Asıl itiraf AK Parti'den gelecek ileride. Güç elden gittiğinde. İtirafçılık neymiş görecekler. Ya Türkiye bir desse pazarı gibi oldu. Rahmetli Bölükbaşı hep böyle derdi. Siyaseti bulunmuş eşya deposuna çevirdiler. Kim gücü varsa gittiler oradan bir şey aldılar. Kendine yarayanı ülkeymiş, vatanmış. Bunların böyle bir derdi yok. Millet sevgisi yok. Çünkü çaldıklarını dışarı götürüyorlar. Çaldıkları İngiltere'de yer alıyorlar. Çaldıkları kurumları Avrupa'da, işte Yunanistan'da yer alıyorlar. Böyle bir anlayış Türkiye'yi yönetebilir mi? Maalesef
kelle dinme vardır. Çok önemlidir bu. Siyasetnamede der ki bir insanda olması gerekenler hikmettir, iffet, arınma, iffet, temizlik, akıl ve adalet. Bunlar akıl ve adaletle böyle ülkeyi yönetmiyorlar. Hangi akıl? Yok, ipotekli. Akıllarını kiraya vermişler, ipotekli. Kendilerinin kirliliklerinden dolayı onu örtü, kutsalları örtü olarak bu iktidara bir gün daha devam ettirmek. Efendim biraz daha devam ettirmek. Çünkü emel başka. Ya Amerikan Senatosu'nda enteresan Öcalan'ın serbest bırakılması için konuşuluyor. Nerede böyle bir şey? Ama ne oluyor? Hukuku siyasi alanda kullanıyor. Geçmişte de MHP'de yaptılar bunu. Nasıl yaptılar? İşte kongre vardı. O zaman e, bunların dediği devlet aklı, bunların dediği böyle benim bir devletim yok. Benim devletim hukuk devletidir. Akla riayet eder. Kanunlar vardır, yasalar vardır, sivil toplum, hür basın vardır. Böyle bir devlete sahip çıkarız biz. Böyle bir devlet. Ama bunlar devlet aklı diyerek kendilerine göre bir yönetim tarzını ortaya koyarak milleti açlıkmış, sefillikmiş, haklarını korumamaymış, işte diplomasızlar ülkesi olduk ya her alanda. Böyle bir şey kimse araştırmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi fonksiyonu bitirdi. Niye bitirdi? Bunlarla ilgili bir yolsuzlukla ilgili veya herhangi bir konuyla ilgili bir araştırma önergesi var. Reddedenlerken bu iktidar. Onun için bu milletin, bu devletin bu iktidardan arınması lazım. Temel soru bu. Temel çözüm noktası bu. 2 hafta önceki konuşmanızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesinden biraz daha umutlu ve yeni bir şeyler bekliyor gibiydiniz. Gelinen noktada Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, duruşu bir şey sizde ne etki uyandırdı? Siyaset adına doğru bir tavır mı? Şimdi doğru bir tavır değil bir defa. Ben şunu bekledim. Kılıçdaroğlu evet bütün bunlardan ders alması gerekirdi. 2023'te olan bir hadisede sessiz kalan Kılıçdaroğlu 2026'da böyle bir tabloyla karşılaşınca bir oyun bozması lazımdı. Amaca giden yollarda ahlaki değerler kaybedilmez. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yapacağı bir iş bir abi gibi olarak evet geçmişi bir tarafa bırakalım ve tabii bir takım hukuksuzluklar, yanlış olanlar varsa onları temizleyerek ortak bir zeminde anlaşmaları gerekirdi. Bu ortak zemin artık eski alışkanlıkları bırakarak iki tarafında gerekirse aday olmadan başka birini genç, dinamik bir aday çıkartılabilir, kongreye gidilebilir. Bunun yolları var. Şimdi oyun var karşıda, büyük bir oyun. Niye oyun? Hem dış destekli bir oyun hem de içeridekilerin oyunu. Bakıyorlar bu kime ne fayda getirecek ona bakıyorlar. Yoksa Kılıçdaroğlu falan sevdiklerinden değil. Kimisi de diyor ki Kılıçdaroğlu da bu sistemin elemanı. Onu ben bilmem yani bunu ispat gerekir. Kimisi de en yakındaki kişi dedi ki bu devlet haklıdır. Böyle bir devlet haklı da olmaz. Hukuksuzluğu yap ondan sonra iyi devlet haklı. Yani enteresan hem kurdun aç kalmasını istemiyorsunuz hem de koyunların ölmemesini istiyorsunuz. Böyle bir yapı olabilir mi? Şimdi bu yapılan haksızlığı görmesi lazım. Görüp tezelden namuslu bir kongreyle Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerlerine sahip çıkabilecek böyle slogan halkçılık falan değil, slogan Atatürkçülüğü değil, gerçekten içinde terakki olan akıl, bilim, hukuk, demokrasi ve ahlak üzerine bir sistemle yeni bir anlayışla yola çıksa ben iddia ediyorum ki bütün bu küresel güçler dahil bundan huzursuz olur. Bunu yapacak mı ileride göreceğiz. Pek de yapacağı zannetmiyorum. Çünkü bunun arkasında bir plan var. Anayasa planı. Hatta bu 56 biri 1'e 40'a düşürmek gibi bir söylentiler oluyor. İşte Kılıçdaroğlu'na da yakın milletvekilleri de buna destek olacağı ileride göreceğiz. Ama baştan da söylediğim gibi amaca giden yollarda ahlaksızlık iyi bir şey değildir. Yani ahlaki değerlerden sapma olmaz. Bunun şu anki konumu iyi değil. O günkü bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin aman yarabbim oraya giden işte polislerle gidip o şeyleri kırmaları falan utanç verici bir durumdur. Yani bundan utanması lazım. Aslında Türk siyasi hayatını bitirdiler. Siyaset diye bir şey yok. Siyaset önemli bir kavramdır ama siyasiler vasıtasıyla bir kazanç yeri haline geldi. Bir kişisel çıkar haline geldi. Servet devletten, çalma sırası bizden. Bütün Evet. siyasi alanlar bir zenginleşme aracı haline getirildi. Siyaset beşeri ilişkilerden saptı. İdeolojik ve dinsel Evet. konularda örtü haline getirerek Türkiye'ye yarayışlı bir
yapıya doğru gitmedi. Onu da görüyoruz anketlerde bile. O Siyasi zaman yapıların %4 gibi bir düşüşünü de görüyoruz. Kurumların olduğu gibi. Bu iyi bir hadise değil. Ama önemli olan şu, ileriki durumlarda Kılıçdaroğlu'nun yapacağı bir iş var. Konuyu birleştirmeye çalışacak. Bu hukuksuzluğa karşı bir fırsat geçmiştir. Gerekirse yeni bir kongreyle, yeni bir aday olmadan, başkaları da aday olmadan yeni bir kongreyle genç, dinamik, ülkesini seven, dış dünyayı bilebilen çok kadrolar vardı bunlar. Bunu söylemek lazım. Bir de yeni muhalefet anlayışı eğer varsa, yani günlük e, zamansız, böyle geçici, çıkar amaçlı ittifaklardan da bir hayır gelmez. İttifaklar adaletli olur. İttifaklar ekonomik düzlükte olur. İttifaklar ülke yönetiminde iyi idarede olur. İttifaklar liyakat sistemini getirmekte olur. Yoksa benim adam milletvekili olsun, benim adam şuraya gelsin demek kafası orta çağ zihniyetidir. Bu imtiyazlı sınıfı korumadır. Bir grup evet, insan vardır burada. Sömürü düzeninin devamını isteyenlerle sömürü düzeninin devamını istemeyen namuslu ve liyakatli indirilmesi vardır. Ben bunu temenni ediyorum. Yoksa bu evet. gidişat hayra alamet değil. Sizin bahsettiğiniz son olarak ben netleştirmek istedim de 56-1'i 40 dediğiniz Cumhurbaşkanlığı seçimi diyorsunuz değil mi? 40'a düşürmeyi düşünüyorlar Evet, diye. yani niyet öyle. Çünkü tek adam rejimiyle bu 56-1. Bakıyor ki her geçen gün gidiyor. Bir de şöyle devamlı bunu geçmişte de söylerler de yerleşik bir güç düzenli devam eder. Yükselen bir güç olunca ondan tedirgin olurlar. Onun için baktılar ki 56-1'i bu tabloda almak mümkün değil. Bütün hilelere rağmen. Yani seçim güvenliği olmamasına rağmen devlet imkanlarını kendi çıkarlarına alet etmelerine rağmen diyor ki biz bulamayız. Hiç olmazsa bunu bir referandum yoluyla, anayasa değişikliğiyle acaba 40'ın altına düşürebilir miyiz? Çünkü halk nazarında böyle bir iktidar yok. Emin ol, bunlar bir sene önceden, hatta 1,5-2 sene önceden AK Parti diye bir parti yok. Devlet imkanlarını ele geçirmiş bir siyaset var. Devlet imkanlarını kendi atlarına kullanıyorlar. Evet. Bunun süresi çok uzun değildir. Biz bugün gördük. Dünyada da böyle gelişmeler. İşte Macaristan'ı gördük. Macaristan'daki durumu görüyorsunuz. Yani halen Amerika Birleşik Devletleri, ya Kamboçya'da seçim oluyor. Trump kalkıyor diyor ki bizim aday kazandı. Ya böyle bir parselleme olabilir mi? İşte demokratik olmayan ülkelerde, hukuk devleti olmayan ülkelerde bağımlılık esastır. Bağımlılık küresel güçlere. Çünkü alnı açık, başı dik olan idareciler, kirliliği olmayanlar olsa Türkiye Cumhuriyeti zengin bir ülkedir. Bundan kurtulur. Enkaz çoktur. Bunlar da gidicidir, onu söyleyeyim. Bunlar kendi mezarını kazdılar. Bu vahşi, butlan. Yani ne demek butlanla böyle bir şey? Ya düne kadar seçim kurulunun her onayı geçerliyken yeni bir icat ettiler. Bunlar işleri güçleri, gece yatıyorlar, düşünüyorlar, sabah nasıl? Ama kendilerinin yaptıkları bu hadiseyi bir başka güç gelsin, emin olun yaptırdıkları hapishaneler bunlara dar gelir. Öyle hapishane yapıyorlar dikkat ederseniz. Çünkü itirafçılıklarda da dünya çapında ön plana birinci gelir. Aynı enflasyondaki gibi. Ekonomiyi unuttular. Ya her 3 kişiden bir kişi şu anda işsiz. Gençlik okullardan ayrılıyor. Gidemiyorlar. Uyuşturucu kol geziyor. Bunlarla ilgilenen yok ki. Siyaset düşmanlık üretiyor. Onu yok Evet. etme, bunu yok etme. Böyle bir anlayış, bu kafa değil, orta çağ zihniyeti, bedeviliktir bu. Bedevi anlayışından aydınlanmaya geçmesi lazım siyasetin, ilimle. Ahmet Cevdet rahmetli derdi ki, ilmi olmayanın feraseti olmaz. Feraseti olmayanın siyaseti olmaz. Siyaseti olmayanın da riyaseti olmaz. Bunlar ilim falan yok ki bunlarda. Akıl da yok, ilim de yok. Bunlar kendi kafalarına göre yeri geliyor, geçmişi kullanıyor. Yeri geliyor, dini imanı kullanıyor. Yeri geliyor, ideolojiyi kullanıyor. Böyle bir konuyla netice alamazlar. Teşekkür ediyoruz Teşekkür yayın ediyorum. için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.